Bir siyaset sanatı olarak judo. Judo as political art. Judoda amaç oyununu karşındakinin hamlesine, rakibinin hamlesine göre kurmaktır. Böylece rakibin hamlesini kendi lehine, rakibinin aleyhine kullanırsın. Tabii gücünü de. Makalenin ana fikri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası hamlesine karşı andımız operasyonu yapılmıştır. Biliyorsunuz 2 tane temel kamp vardır varsayımıyla düşünüyoruz. Birinci kampımız küresel finans kapital. İkincisi ise dünyanın klasik devlet düzenini isteyen milli devletçiler. Hem küresel finans kapital hem de dünyanın klasik devlet düzeninden yana olan milli devletçileri Türkiye'yi kendi kamplarında görmek istiyorlar. Hem küresel finans kapital hem de dünyanın klasik devlet düzeninden yana olan milli devletçileri Türkiye'yi kendi kamplarında görmek istiyorlar. Türkiye uzun zamandır özellikle Putin üzerinden millicilere daha yakın. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra küreselciler Amerika üzerinden Türkiye'de çok gerilediler. Pozisyon kaybettiler. Ağır bir yenilgiye uğradılar. Süreç içinde en son 24 Haziran'da küreselci güçler Türkiye konusunda yeni bir taktik arayışına girdiler. Küresel finans kapitalin Türkiye'yi dolar üzerinden dolarla çok zorlayabileceğini gören millici Trump, Türkiye üzerine ani bir hamleyle politik bir saldırı düzenledi. Aslında bu manevra Trump'ın alışılageldiğimiz ters manyerlerinden biriydi. Küreseli Türkiye'ye doğru itti. Çünkü Fed'in yaptığı faiz arttırımları sebebiyle hızla yükselen dolar Türkiye'yi zor duruma düşürecekti. Daha ileriki makalelerde tartışacağız. Trump'ın bu noktada Türkiye'nin zor duruma düşmesini engellemek için Türkiye'nin zor duruma düşmesini engellemek için Türkiye'yi küresel Türkiye'ye doğru itti. Küresel finans kapitalin Türkiye'yi dolar üzerinden çok zorlayabileceğini gören millici Trump, Türkiye üzerine ani bir hamleyle politik bir saldırı düzenledi. Kısa vadede aleyhimize gözüken Trump'ın bu politik saldırısı bir müddet sonra işimize yaramaya başladı. Dolar üzerinden yapılan bu saldırı esnasında, bu politik saldırı esnasında Türk hükümeti içeride TÜSİAD'ı dizayn etmeye başladı. TÜSİAD boyun eğdi. Ancak fırsattan istifade dolar kurunu bahane ederek fahiş zamlar yaptı. Bu zamlara karşı hükümet zabıta tedbirleri dahil önlemler almaya başladı. Hazine Bakanı Sayın Albayrak karışık ortamdan yararlanarak ters psikoloji ve psikolojik savaş yolu ile yerli üretim konseptini kamuoyunda hakim söylem haline getirdi. Aslında burada da anlıyoruz ki Amerika'da Trump, Türkiye'de hükümetimiz yerli üretim konusunda bastırıyor. Demek ki amaçları konusunda bir anlaşma var. Türkiye'deki baskın söylem yerli üretim olunca, yani artık genel kamuoyundaki kabul yerli üretim olunca komprador ve montajcı TÜSİAD sermayesi kendisi için ufukta kara bulutlar gördü. Hem dünyada hem Türkiye'de yerli üretim konusunda, yerli üretimi destekleme konusundaki rüzgarlar var. Bu rüzgarlar Türkiye'de baskın söylem haline gelince TÜSİAD panikledi. Milli devlet yönetimi yanlısı Trump'ın bu politik saldırısı karşı kamp olan
küresel finans kapitali Türkiye ile tekrar yakınlaşabileceği konusunda umutlandırdı. Trump'ın bu saldırısından sonra küresel finans kapital Türkiye'ye yaklaşabileceğini düşündü. Trump'ın bu saldırısı Türk hükümetinin de içeride bir defansla karşılaşmadan küreselcilerle yaklaşabilmek konusunda elini rahatlattı. Trump'ın bu saldırısı Türk hükümetinin de içeride bir defansla karşılaşmadan küreselcilerle yaklaşabilmek konusunda elini rahatlattı. Öyle ki 6 ay önce düşman olduğumuz Almanya ve ABD ile içeride muhalefetle karşılaşmadan yakınlaştık. 6 ay önce düşmanımız olan hem Almanya ile hem AB ile içeride muhalefetle karşılaşmadan yaklaştık. Çünkü ABD ve Türkiye ilişkileri tırnak içinde tarihin en zor döneminden geçiyordu. Küreselciler oltaya gelmiş oldu. Türkiye hakkında büyük umutları vardı küreselciler. Çünkü Çin'de kişi başı gelir 9.000 dolara yükselmişti. Küreselcilerin Türkiye gibi alternatif yeni fason üretim merkezlerine ihtiyaçları vardı. Dikkat edin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadi olan Anadolu'da kurulacak montaj ve kargo şehri bu küreselci planların bir parçasıdır. Küresel finans kapital Çin'e alternatif yeni Çinler meydana getirmek istiyor. Türkiye onlara biçilmiş kaftan gibi geliyordu. Küresel ile görüşmeler, pazarlıklar başladı. Her şey olumlu gidiyordu. Fakat dikkat edelim, bu kez Türk tarafında ne küreselin memur Kemal Derviş var, ne de sıcak para politikası yanlısı Babacan ve Şimşek var. Hatırlayalım. Babacan ve Şimşek uzmanlığında ekonomimiz Hollanda hastalığına tutulmuştu. Hollanda hastalığı. Bu kez görüşmelerimiz ve pazarlıklar farklı ilerledi. Küreselci Alman bakanlar üst üste Türkiye ve ABD'deki Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret hacminin öneminden bahsettiler. Buna rağmen Türkiye bunlara iltifat etmedi ve kendinden emin bir şekilde bekledi. Ta ki karşı kamptan, millicilerin kampından İngiltere Türkiye'de 3. büyük yatırımcı olduğunu ve bu yıl bitmeden Türkiye'ye çok büyük yatırımlar yapacağını açıklayana kadar. İngiltere yapacağı yatırımların yüksek teknolojiye dayalı büyük üretim tesisleri olduğunu, Türk hükümeti ve firmaları ile ortak üretim yapacaklarını ve yatırımlarla Türkiye'ye know-how transferi de yapılacağını açıkladı. Bunun üzerine küresel finans kapital yelkenleri indirdi. Türkiye'nin finansal bir kriz yaşamayacağı anlaşıldı. Küresel Türkiye'ye para verecekti. Türkiye'ye para vereceklerdi. Zaten paradan başka da verecek şeyleri yoktu. Erdoğan bu noktada kriz teğet geçecek dedi. Haklıydı, çünkü oyunu kazanmıştı. Bildiği bir şeyi söylüyordu. Çoğumuz tahmin ve temenni yapıyor sanmıştık. Halbuki o kazandığı bir elin sonucunu söylüyordu. Trump ve Erdoğan'ın tahterevalli oyunu tutmuştu. Türkiye küresel finans kapitalin dolar saldırısını savuşturmuştu.
Tam bu noktada Türkiye iki tane hamle yaptı. Bir, Rahip Branson'ı serbest bıraktı. Rahip Branson'ı serbest bırakarak küresel finans kapitale selam çaktı. İşbirliği içinde gözüktü. Bu hamleyi yapınca küreselcilerle Türkiye'nin çatışmasını bekleyen legal ve illegal muhalefeti de taca atmış oldu. İçerideki muhalefeti taca attı. Burada belirtmekte fayda var. Amerika ve Trump'ın karmaşık politik dünyasında Rahip Branson'ın bırakılması küreselcilerden çok Trump'ın işine yaradı. Rahip Branson'ın dini ve politik kimliği etrafında kopartılan gürültü, Branson'ın serbest bırakılmasının timingi Amerika'da Kasım 2018 seçimleri için Başkan Trump'a olağanüstü bir avantaj sağladı. Rahip Branson öyle bir noktada serbest bırakıldı ki Branson'ın dini, politik kimliği etrafında koparılan gürültü ve Branson'ın serbest bırakılmasının timingi Amerika'da Kasım 2018 seçimleri için Başkan Trump'a olağanüstü bir avantaj oldu. Hatırlayalım, 2016 Amerikan seçimlerinde IT teknolojileri üzerinden Amerikan seçimlerine müdahale eden ve tarihi değiştiren Putin bu kez Türkiye ile birlikte sofistike bir kamu diplomasisiyle 2018 Amerikan seçimlerine de müdahale etmiş ve adamı Trump'a belki de bir seçim daha kazandırmıştı. Evet, hatırlayalım. 2016'da da benzer şeyler olmuştu. Putin Amerikan seçimlerine müdahale etmişti. Aslında gene Amerikan seçimlerine müdahale edilmiş oldu. Evet, el kazanılmıştı. Hem Türkiye'ye yapılan dolar saldırısı savuşturuldu, hem de seçimlerde Trump'a avantaj sağlandı. Bu hengamenin içinde küresel finans kapital Türkiye konusunda yeni duruma adapte olmaya çalışıyordu. Küresel sermayenin tekrar Türkiye'ye akacağını anlayan TÜSİAD'ın ağzının suyu aktı ve bunu gizlemeye gerek görmedi. Yapılan yorumlardan, TÜSİAD'ın sözcülerinden dinlersek zaten bunlar çıkıyor. Yani TÜSİAD'ın sözcülerini dinleyin, ekonomik sözcülerini dinleyin. TÜSİAD'ın bu işe çok sevindiği anlaşılıyor. Bu ortamda Erdoğan duraksamadan yapması gerekeni yaptı. Küresel network'ün bir parçası olan İş Bankası'nı Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinin kontrolünü almak için hazırlıklara başladı. Duraksamadan yapması gerekeni yapması Erdoğan'ı lider yapan özelliklerden biriydi. Bu hamle aynı zamanda içeride küresel finansın işbirlikçisi durumundaki CHP yönetiminin tasfiyesi anlamına gelir. Yani Kılıçdaroğlu ekibi gidici, muhtemelen Muharrem İnce ekibi yerlerine gelir. Bunu gören mevcut CHP yönetimi can havliyle tepki göstermeye çalıştı. Önceki küresel sıcak para dalgasında, yani Türkiye'ye küresel sıcak para akışı olduğunda Babacan ve Şimşek'in yönettiği finansal piyasalar ortamında 17 kat zenginleşen TÜSİAD yeni sıcak para ihtimali karşısında gözleri kamaştı. Ne İş Bankası'nı gördü, ne CHP'yi ciddiye aldı. Yine de bütün bunları ciddiye alan birileri vardı. Küresel finans İş Bankası'nın tacın elması olduğunu biliyordu. Yani TÜSİAD İş Bankası'ndan vazgeçti ama küresel finans biliyordu ki İş Bankası tacın elmasıdır. İş Bankası'nın Türk hazinesinin eline geçmesi Rusya, Almanya, Bulgaristan, Romanya, hatta Mısır'ı kapsayan bir network'ün, İş Bankası büyük bir network'tür. Bütün şişe camı düşünün, bütün İş Bankası iştiraklarını düşünün.
Rusya'da, Almanya'da, Bulgaristan, Romanya'da, Mısır'da fabrikaları var İş Bankası'nın. Böyle büyük bir network'ün küreselin elinden çıkıp Türk hazinesinin kontrolüne girmesi küreselin tabii ki işine gelmez. Zaten küresel finans bir süredir Almanya eliyle İş Bankası'nı ele geçirmeye çalışıyor. Erdoğan daha erken davrandı. İş Bankası'nın Türk hazinesine geçmesi için adımlar atmaya başladı. Böyle bir durum Rusya'yı da rahatlatır. Erdoğan'ın bu hamlelerine karşı küresel finans reaksiyon gösterdi ve hamlesini yaptı. Bakan Moğoltay'dan beri işgal edercesine kadrolaştığı Kemalist Danıştay eliyle andığımız operasyonu düzenledi. Andığımız operasyonu elbette tesadüfen seçilmiş bir operasyon alanı değil. Andığımız operasyonla neler hedeflenir? 1. ABD'ye, yani küreselci ABD'ye güneyimizde meydana getirmeye çalıştığı Türk kardeş savaşı için ihtiyaç duyduğu fitneyi sağlayabilir. Gene ikinci olarak ABD'nin Arap milliyetçiliği temelinde Arap NATO'sunu kurmaya çalışırken ABD Arap milliyetçiliği temelinde Arap NATO'sunu kurmaya çalışırken Türkiye'de yükselecek ırkçılık ABD'nin işine gelir. Yani Türkiye ırkçı olursa bu ABD'nin işine gelir. Çünkü Arap NATO'su kurmaya çalışıyor. Özellikle Türkiye'de milyonlarca Suriyeli göçmen varken, değil mi? Bu ABD'nin işine gelecektir. İç politikada ise silinmek üzere olan İYİ Parti'ye nefes alma ve nefes verme fırsatı sağlar bu andığımız operasyonu. CHP'de de tabii ki aradığı malzemeyi bulma imkanı verir bu operasyon. Yine AK Parti ile MHP arasındaki uyum bu operasyonla bozulabilirdi ki bunun işaretleri görüldü. AK Parti ile MHP arasındaki uyumun bozulabileceği sinyalleri görüldü. Yine son dönemde büyük kabul gören ve ümit bağlanan yeni Milli Eğitim Bakanı zor bir problemle oyalanır. Yeni bakanın enerjisi andığımız operasyonuyla tüketilir. Hatta Atatürkçü kimliğiyle bilinen, son olarak da söyleyelim, Atatürkçü kimliğiyle bilinen Milli Eğitim Bakanı üzerinden hükümette bir sıkıntı, hatta olası bir istifa ile surda gedik açıldı algısı da oluşturulabilir. Evet arkadaşlar, küresel finans kapital sert bir şekilde pazarlık ediyor. İş Bankası'nı bırakmak istemiyor. Öyle okunuyor. Sert bir pazarlık yapılıyor. İşte tam bu noktada karşı cepheden bir hamle geldi. İngiltere, Türkiye ve Erdoğan'ın küresel finansa bu kadar yakınlaşmasına hoşnut değil. İngiltere de fırsatı kaçırmadı. MHP andımızı geri istediğini açıkladı. Böylece İngiltere Atatürkçü MHP üzerinden Erdoğan'a küreselle anlaşma yapma diye mesaj gönderdi. Yani İngiltere Erdoğan'a küreselle anlaşma yapma diye mesaj gönderdi. Eğer anlaşırsan bunun sonuçları olur dedi. Aynı İngiltere'yi izliyoruz ki klasik emperyal politikasına da devam ediyor. Perinçek üzerinden, yani İngiltere Perinçek'i kullanarak Türk kamuoyunda şaşırtıcı bir ümmetçilik güzellemesi yapıyor. Öyle ki yani buradan okuduğumuz İngiltere Türkiye'de aynı anda hem milliyetçilik hem İslamcılık alanında operasyon kabiliyeti olduğunu Türk hükümetine güçlü bir şekilde gösteriyor. İngiltere Türkiye'de hem milliyetçilik hem de İslamcılık alanında operasyon kabiliyeti olduğunu Türkiye hükümetine güçlü bir şekilde gösteriyor. Teşekkürler. İleriki makalelerde görüşmek üzere.